Annem sezonun ilk bamya yemeği tarifini hazırlıyor. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, kaydetmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu hafta pazardan yarım kilo bamya aldık. Kilosu 400 liraymış. Hem çok sağlıklı hem de çok kıymetli. Mutlaka imkanınız varsa tüketin derim. Dizlere çok faydalıymış. Bu arada annem bamyaları bu şekilde ayıklıyor. Gerçekten bu şekilde ayıklanınca hani deniyor ya salyalanmadan nasıl pişer diye. Böyle ayıklayınca gerçekten salyalanmıyor. Böyle direkt kopartırsanız o salyalanma yapıyor. Yani ben de öğrendiğim kadarıyla aktarmaya çalışıyorum. Anneme daha öncesinde bamya soyucu aparat almıştım ama hiç de işe yaramadı. En güzeli böyle bıçakla koni gibi, şapka gibi çıkartıp ayıklamak. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Yorumlara yazarsanız hem bizler hem de takipçilerimiz öğrenmiş olurlar. Şimdiden değerli görüş ve yorumlarınız için teşekkür ederiz. Mutfağımızdan, balkonumuzdan karelerde ekledim. Bu arada Aysel Sultanım biliyorsunuz ki hastaydı. Bugün de hasta oldu. Dünden beri hasta yani. Ama hasta hasta kalkıp dinlendikten sonra bunu pişirdi. Yani işte anne yüreği evladını aç bırakmamaya çalışıyor. Yemeğini yapıyor her zaman. Aysel Sultanımın sağlık durumu yani toparlamaya çalışıyor biliyorsunuzdur. Bir aydır hasta yani sürekli kusuyor. 10 kilo falan verdi. Hiçbir yerde çare bulamadık. Yani sinirselmiş. Sinir krizleri geçirecekmiş. Rabbim onu bana bağışlasın. Aranızda bilenler oluyordur. Bilmeyenler için Aysel Sultanım benim aslında teyzem. Benim annem rahmetli oldu. Beni Aysel Sultanım, Aysel annem büyüttü. Ben onu anne olarak biliyorum. O da beni evlatlarından üstün tuttu. Hiç ezdirmedi. Yeri geldi benimle ağladı, güldü. Yani benim sadece annem rahmetli oldu. Babam yaşıyor ama ben onu yani babalığını görmedim. Benim hem annem hem babam Aysel Sultanımdır. Yani Rabbim onu bana bağışlasın. Güzel yürekli, güzel takipçilerimiz. Yorumlarınıza da yazıyorsunuz. Dualarınızı bekliyorum. Yani annem hasta olunca ben de birazcık moralim bozuk olabiliyor tabii ki de. Ama elimden geldiğince seslendirmeye çalışacağım. Bamyayı ayıkladıktan sonra bir adet soğanımızı böyle yarım dolunay şeklinde kesiyor. Bamya yemeklerine genellikle böyle yapar annem. Küp küp doğramaz. Ben de ondan böyle öğrendim. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Yurt içi ve yurt dışı herkese selamlar gönderiyoruz. Diyenler olabilir. Diyeceksiniz ki yani annesi hasta kızı nasıl konuşuyor? Bunu daha önceden çekmiştim. Her videoda kullanmaya çalışıyorum. Yani biraz da bana çok konuşuyorsunuz diyenler olabiliyor. Yani bir kişi söylemiş. Ama ben içimden geldiğince doğal bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Yine de iyi veya kötü yorum yapan herkese teşekkür ederiz. Gönlü güzel, kalbi güzel takipçilerimiz. Allah sizin yolunuzu açık etsin. Rabbim incitmesin. Yolunuza güzellikler sersin inşallah. Aysel Sultanımın renkli renkli tencerelerini de çektim. Kesinlikle gösteriş değildir. Sadece videoda farklılık olması amacıyla. Yani ben böyle daha çok beğeniyorum. Sizler nasıl beğeniyor musunuz? Hani düzeninizi çok beğeniyoruz diyenler olabiliyor. O yüzden ben de yani paylaşmak istedim. Domates konservesi açtık. Soğanı doğradı annem. Bamyayı yıkadı. Çelik tenceremize zeytinyağını döktükten sonra soğanları ilave etti ve kavrulmaya bırakıyor. Sürekli karıştırarak kavuruyor pembeleşinceye kadar yani. Peki salyalanmaması için daha başka neler yapabiliriz diyenler için salyalanmaması için az sonra annem içerisine bir şey katacak. Çoğunuz biliyorsunuzdur ama yine de söylemek isteriz. Az sonra annem katacak. Soğanı bu şekilde kavurduktan sonra içerisine konserve domatesimizi ekleyeceğiz. Daha tam yaz domatesleri çıkmadığı için geçen yazdan Ağustos'tan Eylül'den yaptığımız domates konservelerini kullanıyoruz biz hala daha. Az sonra ekleyeceğiz. Açacak ile açtık. Annem içerisine bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biberi ekliyor. Gerçekten karabiber bamya yemeğine çok yakışıyor. Ben de çok beğeniyorum. Ben daha çok etsiz yemekler sevdiğim için annem bu şekilde etsiz pişiriyor zeytinyağlı. Bir de bu aralar hasta olduğu için sadece haşlama suyunu yiyebiliyor. Bunu bile çok az yiyebildim.
patates haşlaması, fasulye haşlaması genellikle tüketiyor. Şimdi bunu kattıktan sonrasında domates kıvam alana kadar özleşecek. Yani bunlar gerçekten önemli püf noktaları eğer tarifimiz deneyecek olursanız. Çünkü herkes emek ve malzeme harcıyor. Tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Kimsenin hakkına girmek istemeyiz. Bunu da buradan söylemek isterim. Bu arada çocukların yaz tatili nasıl gidiyor? Umarım tatiliniz güzel geçiyordur. Annem bamyaları süzdürdükten sonra ekliyor yemeğimizin içerisine. Ondan sonrasında üzerine limon suyu ekleyeceğiz. Limon suyunu da biz kışın alıyoruz ucuzken. Annem sıkıyor kullanılmamış şişelere dolduruyor, atıyor buzluğa. Böyle yemeklere kullanıyoruz. Öncelikle tuzumuzu ilave ettik, 2 çay kaşığı kadar. Yani tuz miktarını, baharat miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Bakın bahsettiğim limon suyu böyle. Buzlukta saklıyoruz. Kullanacağımız kadarıyla bir şişe çıkarıyoruz. Bitene kadar kullanıyoruz bunu. Buzluğun altına koyuyoruz. Annem 1 yemek kaşığı kadar ilave etti. Ve karıştırdıktan sonra üzerine sıcak suyunu ilave edip artık pişmeye bırakacağız. Gerçekten büngül büngül kaynadıktan sonra kısık ateşte, orta ateşte pişirebilirsiniz. Herkesin ocağı da farklı olabiliyor. Mesela bizim ocağımız daha geç pişirdiği için orta ateşte pişiriyoruz. Hani sizin ocağınız nasıl pişiriyor bilemem. O yüzden damak zevkinize göre ayarlayın. Annem lokum gibi pişirir. Genellikle çok pişirir. Rabbim ne güzel nimetler vermiş. Bunları değerlendirmek lazım. Gerçekten çiçek bahçesi gibi güzelliğe bakar mısınız? Yeşil, beyaz, kırmızı, renk uyumu ne kadar güzel. Gerçekten harika bir akşam yemeği bence. Doyurucu ve ekonomik bir akşam yemeği. Ekonomik derken tabii ki de bamya çok pahalı ama yani evimize yaptığımız için daha ekonomik olabiliyor. Yeşil altın gibi. Kilosu 400 liraydı. Bu hafta güncel fiyatı buradan da söylemiş olayım. Sizler de kendi pazarınızdaki, şehrinizdeki fiyatları söylerseniz hem bizler hem de takipçilerimiz öğrenmiş olurlar. Antalya'da güncel fiyat buydu. Ben de söylemek istedim. Gerçekten pazardaki fiyatları da takip eden takipçilerimiz olduğu için kesinlikle hani ne alaka diyenler olabilir. O yüzden açıklamak istedim. Şimdi annem yemek pişerken ben de balkonumuzdan kareler ekledim, çektim. Şimdi şöyle bir karıştırıyor. Bakın lokum gibi pişmiş. Hiçbir salyalanma da yok. Limon suyu gerçekten çok lezzet katıyor. Hem ekşimtırak hem de hiç salyalanmamasını sağlıyor. Şöyle tabağımıza koyarken de çekmek istedim. Rabbim ne güzel nimetler vermiş. Soframıza bereket versin inşallah. Bugünlük de videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, kaydetmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın lütfen.